Merhaba arkadaşlar, ben Yeliz Koç. Kocaeli Üniversitesi 3. sınıf elektrik mühendisliği öğrencisiyim. Otonom araçlar ve robotik sistemlere giriş dersinin 5. dersine anlatacağım. Hadi başlayalım. İlk olarak size paylaşacağım ekranı. Evet arkadaşlar, bu haftaki konumuz otomatik yönlendirmeli araçlar yani AGV'ler. Otomatik yönlendirmeli araçlar, önceden belirlenmiş yollar veya sensörler aracılığıyla otonom şekilde hareket eden ve yük taşıyan robotik sistemlerdir. Endüstride malzeme taşımada, depolamada ve üretim hatlarında kullanım alanları giderek artmaktadır. Ee, Daha sonra otomatik yönlendirmeli araçlar endüstriyel tesislerde malzeme taşıma ve lojistik süreçlerini otomatikleştirmek amacıyla kullanılan otonom veya yarı otonom taşıma araçlarıdır. AGV'ler insan gücüne olan bağımlılığı azaltarak üretim hattındaki verimliliği ve güvenliği arttırır. Ayrıca operasyonel verimliliği arttırırken iş güvenliğini de iyileştirirler. Operasyonel verimlilik nedir arkadaşlar? Operasyonel verimlilik, verimliliği korurken veya artırırken işletme maliyetlerini azaltmak amacıyla iş süreçlerini ve kaynaklarını optimize edilmesidir. Kısaca operasyonel verimlilik bir şirketin daha az kaynakla daha fazla iş yapabilme yeteneğidir arkadaşlar. AGV'lerin temel kullanım alanlarına gelirsek, otomotiv endüstrisi, parça taşıma, montaj hattı, malzeme temini gibi alanlarda kullanılmaktadırlar. Depolama ve lojistikte, raflar arasındaki otomatik taşıma ve sipariş toplamada, hastanelerde ilaç laboratuvar numuneleri ve tıbbi malzeme taşımacılığı, havalimanı ve limanlarda ise bagaj ve konteyner taşıma gibi alanlarda AGV'ler kullanılmaktadır arkadaşlar. AGV'lerin tarihçe ve gelişimine kısaca bakarsak, 1950'lerde ilk AGV konseptleri basit manyetik bantlar ile yönlendirilen araçlar kullanılmıştır arkadaşlar. 1970'lerde ise endüstride lojistik otomasyonu, manyetik şeritler ve sensörler vardır. 2000'lerde ise akıllı sensörler ve navigasyon sistemleriyle daha otonom AGV'ler çıkmıştır. Günümüze bakarsak da lidar, kamera, GPS ve yapay zeka destekli AMR'lar ile AGV'ler birleşmiştir arkadaşlar. AMR'ler aslında bugünün AGV'leridir. Daha gelişmişidir dersek doğru olur arkadaşlar. Bu şekilde. AGV türlerine bakarsak da çalışma prensiplerini, yönlendirme yöntemlerine, kullanım yerlerine ve kullanım amaçlarına göre çeşitli kategoriler ayrılmaktadırlar. Çalışma prensipleri ve yönlendirme yöntemlerine göre AGV'lere bakarsak, tel yönlendirmeli AGV ilk olarak zemini gömülü teller aracılığıyla hareket eder. Yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalarda kullanılırlar. Dezavantajlarına bakarsak da esnekliği düşüktür, rota değiştirmesi zordur. Teller zemine gömülü olduğu için rotası neredeyse değişmez arkadaşlar. Tel neredeyse o da oradadır. Manyetik bantlı AGV'lere bakarsak, zemine yerleştirilen manyetik bantları takip ederler. Kurulum maliyetleri tel yönlendirmeye göre düşüktür. Bant hasar gördüğünde bakım ihtiyacı artar. Lazer veya lidar tabanlı AGV'ler ise çevresini sensörler yani lidar, lazer tarayıcı ile algılar ve haritalama yaparlar. Esnek rotalama ve yüksek otonomi sağlarlar. Modern AGV'lerin Modern AGV sistemlerinde en yaygın kullanılan türdürler arkadaşlar. Görüntü tabanlı AGV'lere bakarsak da kameralar ve görüntü işleme algoritmaları ile yönlendirilirler. Karmaşık ortamlarda yüksek esneklik sağlar. Hesaplama gücü ve yazılım maliyeti yüksektir. Daha sonra kullanım yerleri ve amaçlarına göre AGV'ye geçmeden önce birkaç fotoğraf göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu da fotoğrafta gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tel yönlendirmeli AGV bu şekilde. Gördüğünüz gibi teller gömülü ve AGV bu telleri takip ediyor. Daha sonrasında manyetik bantlı AGV'ye bakarsanız da fotoğrafta gördüğünüz gibi bir manyetik bant var ve
AGV bu manyetik bandı takip ediyor. Yine aynı şekilde. Görüntü tabanlı AGV'lerde görselde gördüğünüz gibi bir sürü var. Bunlar da fotoğraftaki gibi görüntü tabanlılar. Kullanım yerleri ve amaçlarına göre AGV türlerine bakarsak da arkadaşlar, üretim tesislerinde kullanılan AGV'ler amaçları ham madde, yarı mamul veya bitmiş ürünleri üretim hatları arasında taşımaktır. Örnek uygulamalarına bakarsak otomotiv montaj hatlarında parça taşıma, gıda üretim tesislerinde ambalaj taşıma gibi alanlarda görebiliriz. Avantajları ise insan gücü ihtiyacını azaltır, üretim akışını otomatikleştirir. Depo ve lojistik merkezlerine kullanılan argivilere bakarsak amaç malzeme toplama, stok yönetimi ve raf sistemleri arasında taşıma yapmaktır. Örneğin e-ticaret depolarında ürün depolama, paletli yüklerin taşınması gibi alanlarda görebiliriz. Avantajları ise hızlı, hatasız ve 7/24 çalışabilir. İnsan kaynaklı hataları da azaltırlar. Bu depo ve lojistik merkezlerini kullanan AGV'lerle ilgili size bir video izletmek istiyorum arkadaşlar. Şu videoyu izleyelim beraber. Videoda gördüğünüz gibi arkadaşlar AGV'ler birlikte çok organize bir şekilde işleri yapıyorlar ve ağır yükler kaldırıyorlar. İnsan gücüne hiç gerek kalmıyor. Onlar yapıyor çünkü hepsini. Dersimizi anlatmaya devam edelim. Hastane ve laboratuvarda kullanılan AGV'ler. Hastane ve laboratuvarda kullanılanların amacı ise tıbbi malzeme, ilaç, kan örneği veya yemek taşımaktır. Örnek olarak otomatik ilaç dağıtım sistemleri, numune taşıma hatları gibi alanlarda görebiliriz. Avantajları ise hijyen sağlarlar, bulaşıcı hastalıkların riskini azaltırlar, iş gücü tasarrufu sağlarlar. Hastane ve laboratuvarda kullanılan argivlerle ilgili de bir video izletmek istiyorum size. Şurada Acıbadem Hastanesi'nde kullanılan argevilerle ilgili bir video buldum. Onu beraber izleyelim. Videoda gördüğünüz gibi arkadaşlar hastanelerde de bu şekilde AGV'ler kullanılmaktadır. Gördüğünüz gibi ağır şeyleri taşıyorlar bu şekilde. Evet, anlatmaya devam edelim. Havalimanı ve limanlarda kullanılan AGV'ler amaçları bagaj, konteyner veya yüklerin taşınmasıdır. Örneğin havalimanı bagaj taşıma sistemleri, liman konteyner taşımacılığı. Avantajları ise hızlı yükleme boşaltma, düşük hata oranı, yüksek verimliliktir. Tarım ve madencilik alanında kullanılan AGV'ler ise amaçları otomatik hasat, ürün taşıma veya maden malzemesi naklidir. Örnek uygulamalara bakarsak da otonom traktörler, yeraltı taşıma robotları. Avantajları ise zor koşullarda insan müdahalesi olmadan çalışabilirler. Bu şekilde arkadaşlar. Ee,
Daha sonra kullanım amaçlarına göre AGV türlerine geçelim. Çekici tip AGV var. Römork veya yük arabasını çekerek taşıma yapar. Üretim hatlarında kullanılır. Bir seferde çok sayıda yük taşıyan daha güçlü tipleri de bulunmaktadır. Palet taşıyıcı, palet yükleri alıp bırakmak için özel platformlara sahiptir. Depolar ve üretim hatlarında kullanılırlar. Forklift tipi AGV, klasik forklift gibi çalışır. Raf sistemlerine yük kaldırabilir. Depo otomasyonunda tercih edilirler. Forklift tipi AGV'de normal bildiğimiz forkliftin sadece otonom hali arkadaşlar. Diğer gibi her şey aynı. Sadece bunda insan müdahalesi yok. Kendi başına kendi işini yapıyor. Konveyör tipi AGV. Üzerinde hareketli bant sistemi vardır. Yükleri otomatik aktarır. Sürekli malzeme akışı sağlarlar. Montaj hattı AGV'ler ise ürün taşıma sırasında montaj işlemleri yapabilirler. Otomotiv ve elektronik sektöründe yaygındırlar. Mini AGV'ler ise küçük parçaları veya belgeleri taşır. Ofis, hastane, laboratuvar gibi alanlarda kullanılırlar. Bunlar daha çok küçük işleri neyse. Hibrit AGV hem otonom olarak taşıma yapabilen hem de isteğe bağlı olarak operatör tarafından manuel olarak kullanılabilen AGV'lere verilen isimlerdir arkadaşlar. Burada da biraz önce bahsettiğim AGV'lerin resimleri var. Forklift AGV mesela ya da çekici tip AGV. Gördüğünüz gibi ya da şey hibrit AGV burada. Özet olarak bir tabloda bakalım şimdi. E, Sınıflandırması üretim tesislerinde montaj hattı AGV kullanılıyor. Kullanım alanı ise otomotiv elektronik. Amacı montaj sürecinde ürün taşıma. Forklift palet taşıyıcı AGV'lerde depolarda kullanılıyor. Kullanım alanı lojistik ve e-ticaret. Palet amacı ise paletli yüklerin taşınması. Mini AGV'ler hastanelerde görüyoruz. Kullanım alanı sağlık sektörü. Temel amacı da ilaç ve numune taşımadır. Konteyner AGV'ler limanlarda görebiliyoruz. Kullanım alanı deniz taşımacılığı. Temel amacı ise konteyner taşınması. Otonom traktörlerde tarımda görüyoruz. Kullanım alanı zaten tarım alanları. Amaçları ise ürün toplama ve taşımadır arkadaşlar. Şimdi burada bir tane videomuz var. Bunu size Türkçe olarak çevirip izleyeceğiz. Anlatacağım. Başlayalım. Çalışma alanınızda her türlü taşımacılıkta size yardımcı olabilecek bir robot hayal edin. Çalışanlarınızla güvenli bir şekilde yan yana çalışabilecek ve üretim verimliliğini arttırmak için her türlü taşımacılıkta esnek çözümler sunabilecek bir robot. Dahası ekstra altyapıya ihtiyaç duymadan saatler içinde kullanıma hazır olduğunu hayal edin. 18 mil West Robotics otonom mobil robot sistemleri. Sait 100, Sait 1500 ve Sait 500 ile çeşitleri vardır. Bu robotları çalışma alanınız olarak düşünün ve bunlar üretim depolama alanları alanınızda trafik olduğunu varsayalım. Yoğun bir üretim programınız olduğu için işleri daha zorlaştırmak için bakım nedeniyle kısıtlanmış bir alan ekleyelim. Örneğin üretim hattında kullanılacak malzemelerin depo alanında üretim alanına taşınması gerekiyor. Bir sayit robotu bu görev için kolayca atanabilir. Ya bir operatörden tek bir tıklamayla ya da otomatik bir ürün talebiyle Nova'nın filo yönetim sistemini sinyal aldığında lokasyona olan mesafe, görev önceliği ve pil seviyesi gibi faktörlere göre en uygun sayit robotunu atar. Görevi alan robot rotayı oluşturur ve yolculuğuna başlar. Robot ilk konumda ögeyi aldıktan sonra hedef noktaya doğru yola çıkar. Çeşitli nedenlerle erişilmesini istemediğiniz yerler için kolayca kısıtlı alanlar tanımlayabilirsiniz. Robotlar bu alanlardan uzak duracaklardır. Robot üzerindeki ışıklar, işlem türü veya mevcut eylem gibi aktiviteleri hakkında bilgi verir. Bu ışıkların göstergeleri ihtiyacınıza göre yeniden tanımlanabilir.
Robotlar bir kavşakta karşılaştığında trafik yönetim sistemleri sürekli akışı maksimum verimlilikte sağlamak için çeşitli öncelik tanımlarına göre trafiği düzenler. Kablosuz ağ üzerinden diğer cihazlarla iletişim mümkündür. Örneğin robotlar yol üzerindeki kapıları otomatik olarak açabilir ve birden fazla kat arasında gezinme gerektiğinde asansörü kullanabilir. Hareket tamamen otonom olduğundan robot rotasını kolayca güncelleyebilir ve herhangi bir engelin etrafından dolaşabilir ve öğeyi hedef noktaya teslim eder ve görevini tamamlar. Robot için yeni bir görev atanmadıysa, önceden tanımlanmış bir park alanına giderek otomatik olarak şarj olur. Bir sonraki görevi beklerken şarj olur. Peki robotlar bir sisteme nasıl entegre edilir? Herhangi bir fiziksel kurulum gerektirmediğinden sistemin kurulumunu bir günde tamamlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken çalışma alanınızı robota tanıtmak ve kullanıcı arayüzü üzerinden istasyonları veya gerekli ekstra tanımları yapmaktır. Özellikle üretim işletmelerinde, iş akışında ve makine yerleşiminde sık sık değişiklik ihtiyacı olur. Böyle bir durum yaşadığınızda yeni rotaları ve çalışma alanını sadece birkaç basit adımla güncelleyebilirsiniz. Sait ailesi farklı boyut ve şekillerdeki yükler için farklı özellikler ve kapasiteler sunar. Tüm lojistik süreci robotlara kolayca entegre edebilen geniş yelpazesiyle otomatikleştirebilir. Mevcut uzantı çeşitliliği robotları farklı taşımacılık ihtiyaçları için kullanmanıza olanak tanır. Örneğin iki nokta arasında esnek bir konveyör olarak kullanılabilirler veya uygun bir ataşmanla paletli malzemeleri kaldırarak taşıyabilirler. Robotlar ayrıca tekerlekli arabaları taşıyabilir veya elle yüklenen benzeri malzemeleri rafları transfer edebilirler. Geniş ürün ailesi ve her türlü ihtiyaca esnek çözümler sunan uzantılarla Sayit fabrikamızın ayrılmaz bir parçası olmaya hazırdır. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Dersi anlatmaya devam edeyim. Evet arkadaşlar, çalışma prensiplerine gelirsek de hareket sistemine bakarsak AGV'ler genellikle elektrik motorları ile hareket ederler. Tekerlek konfigürasyonuna göre yönlendirme sağlanır. Bunlar nasıldır? Diferansiyel sürüş, dört tekerlekli sürüş gibi çeşitleri vardır. Yönlendirme ve navigasyona bakarsak AGV'ler yönlendirme yöntemlerini kullanarak rotalarını belirlerler. Modern sistemlerde Simulation, Location and Mapping algoritmaları ile ortam haritalanır ve gerçek zamanlı pozisyon bilgisi elde edilir. Kontrol ve güvenlik sistemlerine bakalım. Sensörler yani lider, ultrasonik, çarpışma sensörleri bunlar giriyor arasına. AGV'nin çevresini algılar. Manyetik bant veya şerit takip zemin üzerinde manyetik bir yol izler. Optik takip ise kameralar veya ışık sensörleri ile yol belirlerler. Lider SLAM tabanlı navigasyon ise çevreyi tarayarak kendi haritasını oluşturur ve otonom hareket eder. Refit ve GPS ise tabanlı yönlendirme. Refit etkileri veya GPS koordinatları üzerinden navigasyonu sağlamaktadır. Ultrasonik sensörler ise yakın mesafe engel algılamada kullanılır. IMU ise araç ivme ve dönme hareketlerini ölçer. Zaten IMU'yu ultrasonik sensörle daha önce işlemiştik arkadaşlar. Ne olduğunu detaylıca anlatmıştım. Acil durdurma ve çarpışma önleme sistemleri bulunur. PLC veya gömülü sistemler ile araç kontrol edilir. Daha sonra burada da biraz önce bahsettiğimiz ultrasonik sensörler, mikro denetleyiciler falan var arkadaşlar. Bunların neler olduğunu göstermiş burada. AGV sistem bileşenlerine bakarsak taşıma mekanizması, forklift palet taşıyıcı veya konteyner sistemidir arkadaşlar.
Sürüş sistemi ise elektrik motorları, tekerlekler, tekerlek konfigürasyonudur. Navigasyon sistemi ise lazer, manyetik bant, tel veya kamera tabanlı sistemlerdir. Kontrol sistemlerine de bakarsak da PLC, gömülü mikrodenetleyiciler, otonom kontrol algoritmalarını görürüz. Enerji sistemleri ise batarya veya şarjlı enerji kaynaklarıdır arkadaşlar. Burada da biraz önce bu fotoğrafta da şurada bahsettiklerimiz var. Onun dışında bir AGV'nin nelere sahip olduğu. Burada bataryası var. Burada da sağ sol kapak, ön kapak. Burada kontrol paneli var. Bu şekilde arkadaşlar. AGV'lerin avantaj ve dezavantajlarına bakalım. Avantajları nelerdir? İş gücü maliyetini düşürür. Sürekli bir hassas taşıma ile üretim ve lojistik süreçlerinde süreklilik sağlar. Fabrika içi güvenliği artırır. İnsan hatasını minimalize eder. Esnek rota planlaması ve kolay entegrasyon imkanı sağlar. Dezavantajları ise ilk yatırım maliyetleri yüksektir. Karmaşık altyapı, yazılım ve bakım gerektirir. Navigasyon hataları oluşabilir. Çevresel koşullardan da etkilenirler. Bunlar da nedir? Toz, ışık değişimi, zemin bozukluğu gibi çevresel koşullardan etkilenirler. Gelecekte neler olacak? Neler öngörülüyor? Bakalım. Yapay zeka ile otonom karar alma, insan-robot işbirliği, enerji verimliliği ve daha uzun çalışma süreleri, bulut tabanlı filo yönetimi gibi şeyler de gelecekte öngörülmektedir arkadaşlar. Sonuç olarak da AGV'ler endüstriyel otomasyonun kritik bir bileşini olarak üretim ve lojistik süreçlerini daha güvenli, hızlı ve verimli hale getirmektedir. Doğru yönlendirme teknolojisi, doğru yönlendirme teknolojisi, uygun sensör entegrasyonu ve etkin kontrol algoritmaları ile AGV'ler modern fabrikaların vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Dersimizi bitirmeden önce bir video daha açacağım. 26 dakikalık bir video. Bunu size Türkçe'ye çevireceğim. Otomatik yönlendirmeli araçları anlatıyoruz burada. Daha sonra otomatik yönlendirmeli araç veya AGV olarak geçerler. Zemindeki işaretli uzun çizgileri veya telleri takip eden ya da gezinme için radyo dalgaları, görüntü kameraları, mıknatıslar veya lazerler kullanan sürücüsüz batarya ile çalışan bir araçtır. Genellikle bir fabrika veya depo gibi büyük bir endüstriyel binada ağır malzemeleri taşımak için endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadırlar. Navigasyon kablolu. Zemine bir yarık kesilir ve bir kablo yüzeyin yaklaşık 1 inç altına yerleştirilir. Bu yarık AGV'nin takip edeceği yol boyunca uzanır. Bu kablo radyo sinyali iletmek için kullanılmaktadır. Radyo sinyali iletmek için kullanılmaktadır. AGV'nin altına zemine yakın bir sensör yerleştirilir. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi sensör kablodan iletilen radyo sinyalinin göreli konumunu algılar. Bu bilgi direksiyon devresini düzenlemek için kullanılır ve AGV'nin kabloyu takip etmesini sağlar. Burada da gördüğünüz gibi biraz önce dediğim gibi AGV'nin altına zemine yakın bir sensör yerleştirilmektedir. Sensör kablodan iletilen radyo sinyalinin göreli konumunu algılar. Sonra kılavuz bant var arkadaşlar. Kılavuz bantta da AGV'ler kılavuz yol için bant kullanılır. Bantlar iki türden biri olabilir. Manyetik veya renkli olmak üzere. AGV bant yolunu takip etmek için uygun kılavuz sensörüyle donatılmıştır. Bantlı yönlendirmenin kabloyu yönlendirmeye göre en büyük avantajlarından biri güzergahın değişmesi gerektiğinde kolayca çıkarılıp yeniden konumlandırılabilmesidir. Renkli bant başlangıçta daha ucuzdur ancak yüksek trafik alanlarında bandın zarar görmesi veya kirlenmesi durumunda gömülü olma avantajından yoksundur. Daha sonrasında lazer hedefli navigasyon var üçüncü olarak. Navigasyon duvarlara, direklere veya makinelere yansıtıcı bant yerleştirilerek yapılır. AGV döner bir kule üzerine monte edilmiş bir lazer verici ve alıcı taşır.
Lazer aynı sensör tarafından gönderilir ve bant ve alınır. Görüş hattında ve menzil içinde olan herhangi bir yansıtıcıya olan açı ve mesafe otomatik olarak hesaplanır ama mesafe otomatik olarak bazenleri hesaplanmaktadır. Daha sonra fotoğrafta da gördüğünüz gibi şurada lazer bulunmaktadır. Daha sonra burada yansıtma hedefi vardır ve alt kısımda da lazer üçgenleme oluşur bu şekilde. Burada şu an gördüğünüz gibi lazer şurada, yansıtma hedefi burada ve bu şekilde bir üçgen oluşuyor. Buna da lazer üçgenlenme deniyor. Bu şekilde. Ee, Daha sonrasında AGV'nin hafızasında saklanan yansıtıcı yerleşim haritası ile karşılaştırılır bu alınan bilgi. Bu navigasyon sisteminin AGV'nin mevcut konumunu üçgenleme yöntemiyle belirlenmesini sağlar. Mevcut konum yansıtıcı yerleşim haritasına programlanmış yol ile karşılaştırılır. AGV'nin rotada kalmasını sağlamak için direksiyon buna göre ayarlanır. Ardından sürekli güncellenen konum bilgisiyle istenen hedefe doğru ilerleyebilir. Dördüncü olarak ataletsel jiroskopik navigasyon gelmektedir arkadaşlar. AGV yönlendirmesinin başka bir biçimi ataletsel navigasyondur. Ataletsel yönlendirme ile bir bilgisayar kontrol sistemi araçları yönlendirir ve görev atar. İş yerinin zeminine transponderler gömülüdür. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Acil bir aracın rotasında olduğunu doğrulamak için bu transponderleri kullanır. Bu şekilde bir jiroskop aracın yönündeki en küçük değişikliği algılayabilir ve ACV'nin yolunda kalmasını sağlamak için bunu düzeltir. Ataletsel yöntemdeki hata payı artı veya eksi 1 inçtir. Yani 1 inçin biraz altında biraz üstündedir. Ataletsel sistem dar koridorlar veya aşırı sıcaklıklar dahil neredeyse her ortamda çalışabilir. Ataletsel navigasyon aracın okuyup takip edebileceği şekilde tesisin zeminine gömülü mıknatısların kullanımını içerebilir. Bu da bu şekildeydi. Şimdi beşinci olarak vizyon rehberliği veya görsel yönlendirme olarak Türkçe çevrilen kısımdayız. Görsel yönlendirme AGV'ler ortama veya altyapıya herhangi bir değişiklik yapılmadan kurulabilir. Kameralar kullanılarak güzergah üzerindeki özellikler kaydedilir. AGV bu kayıtlı özellikleri kullanarak güzergahı yeniden oynatır ve yönlendirir. Görsel yönlendirmeli AGV 360 derece görüntüler kullanır ve bir 3D harita oluşturur. Bu da görsel yönlendirmeli AGV'lerin eğitilmiş bir güzergahı insan yardımı olmadan veya konumlandırma sistemlerinde özellikler eklenmeden takip etmesini sağlar. Bu fotoğrafta da gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada kameramız bulunmaktadır. Daha sonrasında buradan bakış açısı ve bu şekilde haritalama yapmaktadır. Biraz önce de anlattığım gibi. Tablolu navigasyona baktık. Daha sonra kılavuz band. Daha sonrasında lazer hedefli navigasyon. Dördüncü olarak ataletsel navigasyon. Beşinci olarak da vizyon rehberliği yani görsel yönlendirmeye baktık. Şimdi sırada araç yönetimine geldi. Araç yönetiminde ise insansız araçların yönetimi ve koordinasyonun iki yönü vardır. Bunlar da trafik kontrolü ve araç sevkiyatıdır arkadaşlar. Trafik kontrolüne baktığımızda otomatik yönlendirmeli araç sisteminde trafik kontrolünün amacı araçlar arasındaki etkileşimi en aza indirmek ve çarpışmaları önlemektir. Trafik kontrol yöntemleri, trafik kontrolü için 3 yöntem vardır. İleri algılama veya araç üzeri algılama kontrolü, bölge algılama kontrolü ve kombinasyon kontrolü olmak üzere 3 tanedir.
İlk olarak ileri algılama kontrolü veya araç üzeri algılamaya baktığımızda şurada ileri algılama kontrolünde araç üzeri algılama olarak da adlandırılır. ACV önünde başka bir ACV'yi tanımlayabilen engel algılama sensörleriyle donatılmıştır ve yavaşlar veya durur. Daha sonrasında daha sonra da arkadaşlar bu kontrolde kullanılan sensör türleri başka bir aracın varlığı algılandığında AGV'nin durmasına neden olan optik ve ultrasonik cihazlar içermektedir. Şekilde de gösterildiği gibi AGV'ler arasında korunması gereken belirli bir menzil veya mesafe vardır. Sensör cihazı belirlenen menzil içinde kalan herhangi bir nesneyi algılamak için sürekli olarak ileriye bakar. Bir araç diğerine çok yaklaştığında sensörler o aracı algılar ve arkadaki aracın durmasına neden olur. Araç 0-2'nin hareketi engel ortadan kalktığında ve arkadaki arkadaki aracın durmasına neden olur. Araç hareketi engel ortadan kalktığında yeniden başlamaktadır. Yani şu fotoğrafta da gördüğünüz gibi şurada belirli bir aralık var. Belirli bir aralık var. Daha sonra algılama cihazları şurada arkadaşlar. Düz kılavuz yolu da buradan geliyor. Algılama cihazları burada. Belirli bir aralıkta da anlamaktadır cihaz. Daha sonrasında bunların dezavantajları ve avantajları vardır. İlk olarak avantajını söylersek ileri algılama kontrol sistemi genellikle uzun ve düz yollar için uygundur. Dezavantajına baktığımızda ise ileri algılama kontrol sistemi kavşaklardaki ve köşelerdeki engelleri algılayamazlar. Birinciyi anlattık bu şekilde. Şimdi ikinciye geldiğimizde ikincisi de bölge algılama kontrolüdür. Bölge algılama kontrolü en yaygın kullanılan yöntemdir. Burada atölye zemininin kılavuz yol alanları bölgelere ayrılır. Belirli bir zamanda yalnızca bir ACV'nin bir bölgede bulunmasına izin verilir. Bölge algılama kontrolünde merkezi bilgisayar tüm kılavuz yolu takip eder. Bu yol bölgelere ayrılmıştır. Bir AGV bir bölgeye girdiğinde o bölge diğer AGV'ler için engellenmiş olmaktadır. Şekilde de gördüğümüz gibi tipik bir bölge algılama kontrol sistemini göstermektedir. Burada e, birinci bölge A bölgesi, B bölgesi, C bölgesi ve D bölgesi olarak baktığımızda bu kısım kılavuz yolu oluyor arkadaşlar. Görselde bu şekilde. Daha sonra bölge uzunluğu genellikle bir AGV'yi ve güvenlik ile diğer hususlar için ek alanı barındıracak kadar yeterlidir. Bir bölge dolduğunda o bölge engellenmiş olur ve tekrar boşalana kadar engel aktif halde kalır. Örneğin A, C ve D bölgeleri engellenmişken B bölgesi boştur. AGV2, AGV3 tarafından D bölgesine girmekten engellenmiştir. Ancak hem AGV2 hem de AGV1 B bölgesine girebilmektedir. Uygunluk ve avantaj ve dezavantajlar olarak bakalım arkadaşlar. Uygunluk olarak baktığımızda bölge algılama kontrolü aralıklı eğrilere sahip yollar için daha uygundur. Avantajı bölge algılama kontrolü daha güvenli bir yaklaşımdır. Dezavantajı ise bölge algılama kontrolü malzeme taşıma işlemlerinde bazı verimsizlikler yaratmaktadır. Bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra üçüncü olarak kombinasyon kontrolüne geldiğimizde kombinasyon kontrolünde hem ileri kontrol algılama hem de bölge algılama kontrolleri her iki stratejinin avantajlarını elde etmek için seçici olarak kullanılmaktadırlar. Uygunluk olarak bakarsak bu kombinasyon kontrolü kılavuz yol sistemi uzun düz kılavuz yol bölümleri içerdiğinde ancak yine de
içerdiğinde yine de aralıklı eğriler ve kavşaklar bulunduğunda kullanılmaktadırlar. Araç türlerine geldik şimdi. İlk olarak çekici araçlara yani çekici araçları anlatacağız. Görselde gördüğünüz gibi bu şekildedir bu araçlar. Aynı zamanda sadece çekici de denmektedir. Tanıtılan ilk türdü ve bugün hala çok popüler bir türdür. Çekici araçlar çok çeşitli römork türlerini çekebilir ve kapasiteleri 2000 pound ile 160 bin pound arasında değişmektedirler. Çekici araçlarımız bu şekildeydi. Daha sonrası ikinci olarak AGV üniter yük araçları var arkadaşlar. Görselde gördüğünüz gibi. Üniter yük taşımaya ve genellikle otomatik yük transferlerine olanak tanıyan güverte donanımlarıyla donatılmıştırlar. Güverteler kaldırma ve indirme tipi, motorlu veya motorsuz silindirli, zincirli veya kayışlı güverteler ya da çok bölmeli özel güverteler olabilmektedirler. Üçüncü olarak da AGV paletli araçlara geldik. AGV paletli araçlar görselde gösterildiği gibi. Bu AGV paletli araçlar paletli yükleri zemin seviyesinden alıp taşımak üzere tasarlanmıştırlar. Sabit yük standartlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırırlar. Olarak AGV forklift aracı var arkadaşlar. Görselde gördüğünüz gibi hem zemin seviyesindeki hem de standartlardaki yükleri hizmet verebilme yeteneğine sahiptir bu tür araçlar. Bazı durumlarda bu araçlar raflara yük istifleyebilir. Bazen yüksek raf sistemlerinde yükleri depolamak veya almak için 30 feet'e kadar kaldırma yapabilirler. Beşinci olarak da AGV hibrit araçlar vardır arkadaşlar. Standart sürücülü bir forklift aracından uyarlanmıştır. Böylece tamamen otomatik çalışabilir veya bir forklift sürücüsü tarafından kullanılabilirler. Bu araçlar römork yükleme işlemlerinde ve depolar içinde malzeme taşıma işlemlerinde kullanılmaktadırlar. Çoğu zaman çatallarla donatılmıştır ancak çoğu yük türüne uyacak şekilde özelleştirilebilirler. Daha sonra 5 de bitti arkadaşlar. Ee, Altıncı aracımız hafif yük AGV. Yaklaşık olarak fotoğrafta gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 500 pound veya daha az kapasiteye sahip araçlardır ve hafif üretim ortamlarında küçük parçaları, sepetleri veya diğer hafif yükleri taşımak için kullanılmaktadırlar. Görselde de o şekilde zaten. Sınırlı alana sahip bölgelerde çalışmak üzere tasarlanmıştırlar. Yedinci aracımız arkadaşlar AGV montaj hattı araçları. Şekildeki gibi seri montaj süreçlerini içeren uygulamalar için hafif yük AGV'nin bir uyarlamasıdır. Yaygın uygulamalar olarak baktığımızda ilk olarak ham madde taşımada. AGV'ler kağıt, çelik, kauçuk, metal ve plastik gibi ham maddeleri taşımak için kullanılır. Malzemeleri teslim alma noktasından depoya taşır ve doğrudan üretim hatlarını teslim ederler. İlk olarak ham madde taşıma araçları bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bundan sonra da palet taşıma araçları var. Palet taşıma AGV'ler için son derece popüler bir uygulamadır. Çünkü üretim ve dağıtım tesislerinde paletlerin tekrarlayan hareketi çok yaygındır. AGV'ler paletleri paletleyiciden streçleme işlemine depoya, ambar alanına veya çıkış sevkiyatı rampalarına taşıyabilirler. Görselde gördüğünüz gibi bu şekilde taşımaktadırlar. Üçüncü olarak da bitmiş ürün taşıma araçlarımız bulunmaktadır. Bitmiş ürünleri üretimden depoya veya sevkiyata taşımak, malzemelerin müşterilere teslim edilmeden önceki son hareketidir. Bu hareketler genellikle en nazik malzeme taşıma işlemi gerektirir. Çünkü ürünler tamamlanmıştır ve sert taşıma nedeniyle zarar görebilirler. AGV'ler hassas şekilde kontrol edilen yönlendirme, hızlanma ve yavaşlama ile çalıştıkları hasar olasılığını en aza çalışırken hasar olasılığını en aza indirirler. Bu da onları bu tür uygulamalar için mükemmel bir seçenek haline getirir. Görselde gördüğünüz şekilde taşımaktadırlar arkadaşlar. Bu şekilde.
Daha sonrasında dördüncü olarak da römork ve yükleme araçlarımız vardır. AGV'ler bitmiş ürün paletlerini özel rampa ekipmanları olmadan doğrudan standart yola uygun römorkları taşımak ve yüklemek için kullanılır. AGV'ler paletleri konveyörlerden, raflardan veya hazırlık alanlarına alabilir ve belirlenen yükleme düzenine göre römorka teslim edebilir. Bazı otomatik römork yükleme AGV'leri yönlendirme için römork duvarlarını görmek amacıyla doğal hedefleme kullanır. Bu tür AGV'ler tamamen sürücüsüz veya hibrit araçlar olabilmektedirler. Beşinci olarak da rulo taşıma araçlarımız var arkadaşlar. Bu şekilde fotoğrafta gördüğünüz gibi bu şekilde taşıyorlar. AGV'ler kağıt fabrikaları, dönüştürücüler, matbaalar, gazeteler, çelik üreticileri ve plastik üreticileri dahil olmak üzere birçok türde tesiste ruloları taşımak için kullanılırlar. RGB'ler ruloları zeminde, raflarında depolayabilir ve istifleyebilir. Hatta matbaaları kağıt rulolarını otomatik olarak yükleyebilmektedirler. Evet, dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.